Evet arkadaşlar, Türkiye'den İtalya'ya, Torino'ya yolculuğumuzun artık son kilometreleri. Necati abi Milano tarafında bıraktım. Ciddi anlamda yorgunum. Çünkü yolun büyük bir kısmını ben kullandım. Sadece o 200 saat falan kullandı. Bir de geçen sefer Türkiye'ye giderken bir Belgrad'da bir gece Sofya'da arkadaşımız ağırlamıştı bizi. Daha az yorulmuştum tabii, diğer arkadaşım da e, kullanmıştı. Tabii bu sefer hem daha fazla araba kullanmak hem gün içerisinde şehirleri geçmek, sokakları aşınlamak, akşam da çıkmak oldukça beni yordu. Ee, Yolda da bir kötü hissettim kendimi, fenalaştım. Sonra bir mola verdim. Bir arka aşağıdan bir şeyler sıkıştırdım. Sonra daha iyi oldum. Bu sefer ciddi anlamda yoruldum. Biraz da dün Venedik'te üşütmüşüz. Hasta olmasam bari. Evet, yani bu sefer arabayla yolculuk yordu beni, açık söyleyeyim. Geçen sefere ziyade yordu. Aslında geze geze gelinecekse daha şey, nasıl derler, Ee, daha vakitli yani daha yaydıra veya sadece bir iki gece konaklayıp gündüz dinlenip gece dinlenip gündüz yola çıkmak. Şimdi evet, Torino'ya yaklaştık arkadaşlar. Girmek üzereyiz. Yavru vatan Torino. Benim eskimeyen dostum İlker'in lafı. Sonuçta burada 7,5 seneye aşkındır yaşıyorum. Öğrencilik ve çalışma hayatı dahil. Yaklaşık bir 4,5 aydır Türkiye'deydim. Belli başlı halletmem gereken işler, sıkıntılar vardı. Onları büyük ölçüde hallettim çok şükür. Şimdi Torino'ya dönüyorum. Artık burada tekrar hayat mücadelesine atılacağız. İş arama, zaten arıyordum ama buradan aramaya devam edeceğiz. Başka ne söylemek isterim? Yolda bile bir aksilik oldu. Benzinlikten sonra bir araba çalışmadı. Sonra arabayı neye aldım, çalıştı. Sonra gişelerde tekrar bir durdu kendi kendine. Yedek anahtarı aldım yanıma, o zaman çalıştı. Acaba bir sıkıntı mı var veya anahtarın piliyle alakalı bir şey mi? Ama uyarı da vermedi. Çok şükür yolda kalmadık. Evet, şimdi Lavazza yazısını gördüğünüz zaman Torino'ya girmiş oluyorsunuz. Evet. Yani takribi kaç kilometre yapmışım şu ana kadar size de söyleyeyim. Evet, 2650 kilometre yol yapmışım. Arabada 76 bine geldi. Hatta uyarı verdi artık şeyi geldi diye. Yaklaşık 3000 kilometre falan bakımına geldi. Evet. Torino'nun üst tarafındayız şu an. Buradan giriyoruz. Bu taraflar evet, Lavazza, Intesa Sanpaolo kuleleri. Daha sonra Settimo tarafları. Evet. Daha önceden İtalya'ya döndüğümde tabii ilk defa araçla gidip geliyorum. Araçla gidip gelmek her zaman yapılacak bir şey değil arkadaşlar. Özellikle kısa kalıyorsanız çok mantıklı değil. Ama uzun kalacaksanız benim gibi ve benim orada araca da ihtiyacım olduğu için bu şekilde tercih ettim. Hem daha masraflı hem daha yorucu. Ama yerine göre senede bir yapılabilir. Şimdi evet, normalde için bir buruk oluyordu. Fakat bu sefer kendimi buna alıştırdım ister istemez. Çünkü her ne kadar yurt dışında yaşasanız bir alışkanlığınız da olsa 7,5 sene. Artık burada da kendimi alıştım, yani güvende hissediyorum ama tabii alışamadığım şeyler de var ister istemez. Türkiye'den dönünce bir burukluk oluyordu. Bu sefer bunu olmasın diye kendimi şartlandırdım. Umarım olmaz. Şimdi tabii eee, Türkiye'de insanların eşi, dostu, ailesi, sevdikleri olunca ve Türkiye'deki o arkadaşlık, dostluk ilişkileri, aile ilişkileri burada kolay kolay olmuyor. Onun eksikliğini her zaman yaşıyor insan. Gurbetteki bütün, yani yalnız başına yaşayan insanlar yaşar.
Ama bir şekilde de hayat mücadelesi. Hayat mücadelesine devam ediyoruz. Yapacak bir şey yok. Bu da bizim tercihimiz tabii ki. Yani insanlar diyebilir, madem yaşıyorsun dön. Yani bunu biz bilerek bu şekilde geldik. Yarın bir gün belki e, şartlar değişir, dönme şeyimiz olur, bilemeyiz. Hiçbir zaman çok uzun vade plan yapan insan değilim. Hep kısa kısa planlar yaparım hayatımda. Çünkü dedikleri gibi yarının garantisi yok. O yüzden öyle düşünüyorum yani. Biraz fazla konuşmuş olabilirim ama bir şeyler anlattım kendimce. Yorgunluk tabii had safhada. Ciddi anlamda yorgunum. Bütün eklemlerim ağrıyor desem yeridir. Biraz daha soğuk almış olmak şey hissettiriyor. Büyük ihtimalle bir eczaneden gidip bir ilaçlar, böyle toparlayıcı ilaçlar alacağım. Kendimi çabucak, hani hasta da olmak istemiyorum gelir gelmez. Evet, yani dediğim gibi Torino'ya artık girdik. Daha Settimo tarafındayız gerçi ama gerçekten uzun ve yorucu bir yolculuk oldu. Bu yolculuktaki şeylerimizi, anılarımızı yer yer, tabii tamamen değil, çektik. Hem yolda çektik hem bazı şehirlerde çektik. Sizler de bunları görün istedik. Kanalımız biliyorsunuz amatör bir kanal. Böyle çok profesyonellik taşımıyor. Ama kendi çapımızda bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yani umarım izledikçe keyif alırsınız. Daha böyle samimi, spontan konuşmalar oluyor. Hem konuklarımla hem kendim. Yani önümde veya düşündüğüm hazır bir metin olmuyor. O yüzden akışına göre şey yapıyoruz. Tabii ilerleyen zamanlarda farklı konseptler gelebilir. Daha böyle şehir videolarına ağırlık vermek istiyorum. Özellikle yol videoları. Hani beni tanıyan insanlar için evet belki muhabbetimi dinleyebilir ama tanımayan insanlar için birazcık sıkıcı olabilir. Çünkü yol hep aynı. Bazen hani manzara bir şey olursa çevirmeye çalışıyorum. Ama onun dışında biraz sıkıcı olabilir. O yüzden insanların birazcık keyifle izleyeceği videolarda zaten yer yer çektiğim yerler oldu. İşte Zagreb'te çektim, Venedik'te çektim. Ljubljana'da çekmedim, oraya daha önce de gittiğim için. Belgrad'da çekmiştim. Yani bu tarz videolarda gelecek. Umarım daha da farklı konseptler, daha da sizin ilginizi çekecek şeyler üretiriz. Tabii biz bunu ekstradan mesai harcamıyoruz. Benim normal mesleğim mühendislik olduğu için biz bunu hobi niyetine yapıyoruz. Hani insanlar da bizim burada çektiğimiz videoları izlesin, yorum yapsın veya şey yapsın, algılarımızı. Belki ileride tutturma durumunda birazcık daha profesyonel duruma gelebilir. Evet. Az bir yolumuz kaldı, 12 dakika. Yani ne desem bilemiyorum. Evet, Torino'dan biraz kısaca bahsedeyim. Onunla ilgili bir daha önce bahsetme olmuştu. Torino arkadaşlar İtalya'nın dördüncü büyük şehri. Çok bilinmemesine rağmen ben dediğim gibi 7,5 sene, yani 2017 Ekim'den beri buradayım. Yüksek lisans ve çalışma hayatı. Çok bilinmemesine rağmen güzel bir şehir. Yani İtalya'da yaşanabilecek şehirlerden. Çünkü hem sanayi hem iş imkanı var. Bir Roma, iki Milano, üç Napoli şeklinde gidiyor. Sanayi şehri. Bizim yani Türkiye ile özdeşleştirirsek Bursa gibi diyebilirsiniz. Havası da biraz ona benziyor. Gri bir havası var. Yeşil bir şehir. Dediğim gibi iş imkanları var. Burada işte Fiat'ın fabrikası var.
Daha önce Maserati vardı, taşındı. İşte belli başlı firmaların fabrikaları var. Ayrıca irili ufaklı startup firmaları da var. Tabii daha önceden 2008 kriziydi yanlış hatırlamıyorsam. Ondan önce daha çok çalışan varmış. Daha sonra Fiat buradaki fabrikasını işte Avrupa'nın çeşitli yerlerine, Sırbistan, Polonya, oralara dağıtıyor. Şimdi daha az çalışan. O hem maliyeti azaltmak adına. Ama şehir sosyal anlamda da hareketli. Tabii bir Roma Milano kadar değil. Fakat aradığınız çok şeyi bulabiliyorsunuz. Güzel restoranları var. İşte gece hayatı fena değil, hareket diyebiliriz. Barları, kafeteryaları, işte Torino'ya özgü kafe var, kahve var pardon. Biçerin diye geçiyor. E, Şeyli, köpüklü falan. Ondan sonra Torino'nun birçok kahve markası Torino'nun aslında. Yani bu Lavazza, bir iki tane daha var şu an aklımda gelmiyor. Bunlar yerli markalar. Ondan sonra işte çikolataları meşhur. Çikolata fuarı oluyor. Ayrıca Michelin restoranları çok fazla. Yani ben tabii gitmedim ama o uygulamayı açınca birçok Michelin restoranı bulabiliyorsunuz. Torino Piemonte bölgesinde yer alıyor. Daha çok İtalya'nın kuzey batısı oluyor ve e, İsviçre ve Fransa'ya yakın aynı zamanda. Burada insanlar kayak pistleri de yakın, kayak da yapıyorlar. Daha çok Torino'lar. Tabii burada da daha çok yani İtalya'da iş daha çok kuzeyde ağırlıklı olduğu için güneyden de insanlar burada gelip çok yaşıyorlar, hayatlarını sürdürüyorlar. Yani dediğim gibi çok aman aman hareketli değil ama aradığınız birçok şeyi bulabildiğiniz bir şehir. Ha tabii bizim Türkiye'deki şehirlerle kıyasladığınız zaman daha az canlı, yani İzmir, İstanbul, Ankara, belki işte Bursa, Adana, birkaç şehir daha koyarız buna. Çünkü bizde insan kalabalığı olsun, sokakların hareketliliği çok fazla. Burada daha çok hafta sonu şey oluyor. Ama yani neyle karşılaşacağınızı bilirseniz, yani çok beklentiniz büyük olmazsa, yani yaşanılabilecek bir şehir. Ben şahsen 7,5 senedir yaşıyorum. İtalya'da başka şehirlerde de bulundum. Beğendiğim şehirlerde oldu. Tabii insan bir süre sonra alışıyor. Alışınca bulduğu yeri sahipleniyor. Başka yere gidince yadırgıyor da var. Ama dediğim gibi yaşanılacak bir şehir olarak adlandırabilirim. Ee, Onun haricinde tabii burada müzeler çok fazla. Yani Mısır Müzesi, Araba Müzesi, bayağı büyük bir araba müzesi var. Kraliyet sarayları var, 2 tane, 3 tane. Onlar çok büyük. İşte ondan sonra sinema müzesi. Yanlış hatırlamıyorsam tarihte Avrupa'da en eski sinema buradaymış. Sessiz sinemaymış o zaman. Orada Hacivat Karagöz'ü bile bulabiliyorsunuz. Ondan sonra eee Superga diye bir yer var. Orada daha önce uçak kazası olmuş. Orada da bir eee, anıt var ve işte kilise var vesaire. Yani bir sürü, ya en az, ben şimdi aklımda değil ama en az böyle 20-30 tane müze şey var. Yani gezilecek yeri fazla. Ben şahsen Milano'dan daha fazla gezilecek yeri olduğunu düşünüyorum ama meşhurluk, popülerlik bakımından Milano'dan çok geride. Tabii nüfus, imkan, iş imkanı. Fakat tabii hayat pahalılığı olsun, vesaire olsun. Milano çok daha ileride buradan. Ve Milano'da aldığınız maaşlar belli başlı sektörler hariç çok fazla artış göstermiyor. O yüzden burada yaşamak daha mantıklı olabiliyor. Yani dediğim gibi kısaca Torino'yu anlattım size. Tabii ileride bu kadar anlattım diyebilirsiniz ki Torino ile ilgili hiç video yok. Onu da yapmayı şu an düşündüm. Onu da yapacağım. Çünkü insanlar burayı da bir tanısın, bilgilensin. Belki gelip gezip görmek isteyen insanlar olabilir. Öyle yani, kısaca özet geçtim diyebilirim size. Evet.
Bu arada şunu da bahsedeyim. Po Nehri var. İtalya'nın en uzun nehri. Torino'ya yakın bir yerlerde bir dağın eteklerinde doğuyor. Buradan geçiyor. Bu da şehire, zaten Avrupa'da birçok şehirde nehir var. Ama şehire ayrı bir hava katıyor. O da şehrin biraz bölüyor. O tarafta güzel bir hava katıyor. Yani onu söyleyebilirim. Evet. Evet, az kaldı. 6 dakika yolum kaldı. Evet, bu kapakları koparılmasın diye yaptılar ama bazen kapatması da zor oluyor. Neyse, çok ses yapmayalım. Evet. Öndeki araç biraz yavaş gidiyor ama şuradan bir yerden sağa mı giriyorduk? Adam yüzünden kaldık ışıktan, neyse ki kurtulduk ondan. Evet. Bakalım ne kadar yolumuz kaldı. 5 dakika sayın seyirciler. 5 dakikada değişir bütün işler. Evet. Işık bayağı uzunmuş. Evet, güzel bir yarım ay var. Size göstermek isterdim ama kameranın açısını bozmak istemiyorum. Evet. Eve yaklaştık dediğim gibi. Ama yaklaştıkça sanki yol uzuyor gibi geliyor bu kadar yoldan sonra. Neyse. Önemli olan sağ salim varmak. Kazasız belasız. Gerisi çok önemli değil. Şuradan bir yerden sağa giriyorduk sanırsam. Bu sola veriyor. Sola veriyor, buradan veriyor. Biz de onu dinleyelim. Biz de sola dönelim arkadaşlar. Evet. Bu arada biraz daha iktisatlı yaktı bu sefer araba. Ortalaması merak eden arkadaşlar olabilir. Türkiye'den çıkarken sıfırlamıştım. Toplam 2657 kilometre şu ana kadar. Ortalaması sıfırlama itibariyle 7,5. Tamam mı? Ve sıfır start itibariyle 6,8. Normalde benim araba, şöyle söyleyeyim size, yani normal kullanımda yine bir 8 civarı, 8'in biraz üstü, yani karışıkta yakıyor. Sadece tabii bu şehir dışı olduğu için iktisatlı oldu. Geçen sefer 4 depo almıştık. Çeyrek depo kalmıştı. Bu sefer yarım depo kaldı. Demek ki çeyrek depoda tasarruf etmişiz. Öyle yani.
ışık da yanmaz oldu. Sonunda yandı. Buradan sola kıvrılıyoruz. Evet. Araç da artık değişik uyarılar vermeye başladı. Evet. ...21 dakika olmuş arkadaşlar. Evet, yavaş yavaş yayını kapatacağım artık. Sadece biraz şehir içinde göstermek istedim. Zaten evime 1-2 sokak uzaklıktayım. Evet, bu yolculukta sizle anılarımızı paylaşmaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Tabii videoları kısım kısım yükleyeceğim. En azından sizlerde de hani bir merak uyandırabilir. Ve daha İstanbul'da yüklemediğim videolar var. O yüzden onlardan sonra yükleyeceğim yani videoları. Evet. Şimdi veda ediyorum size arkadaşlar. Umarım videoları izledikten sonra beğenirsiniz. Hani ciddi anlamda beğenirsiniz. Tabii beğeni atmak, yorum atmak da bizim hoşumuza gider. Evet, bu şekilde. Hoşça kalın. Bir sonraki yolculukta görüşmek üzere.